Yutulmuş Yıldız. Bölüm 506, Ölümsüz Tapınağın Elçileri. İlerleyen saatlerinde, Pür Tüy ailesinin mor renkli 3 katlı köşkünde, Saf Tüy Tao göz kapakları sarkık bir şekilde bağdaş kurarak oturuyordu. Ancak, bilgilerim yanlış olamaz. Ölümsüz Tapınağın 2 özel elçisi Kırlangıç Tepesi şehrinde. Ancak Rockwind o piç kesinlikle onlarla tanışmama izin vermedi. Bu çok sıkıntılı. Elçilerle nasıl iletişime geçebilirim? Gümbürtü. Çılgın bir enerji dalgası kuzeydoğudan şiddetli bir şekilde yayıldı ve Saf Tüy Tao'nun hemen başını kaldırmasına neden oldu. Gözleri kuzeydoğu yönüne bakıyordu. Bakışları pavyonların kapalı pencerelerinden geçerek onları yok eden 2 ışık huzmesine dönüşüyordu. Ve doğuya doğru dışarıdaki güzel manzarayı ortaya çıkarıyordu. Şehir liderinin malikanesinin içinde 1 kilometre uzunluğunda bir gök gürültüsü topu yüzüyordu. Şimşekler çaktı ve şimşek yılanları dans etti. Bu sahne Pür Tüy Tao'nun şok olmasına neden oldu. Bu sadece Saf Tüy Tao değildi. Kırlangıç tümseyindeki herkes şaşkına dönmüştü çünkü şehrin tamamında 1 kilometre yüksekliğinde herhangi bir yapı yoktu. Bu nedenle gök gürültüsü topu ortaya çıktığında, özellikle karanlık gecede, son derece görünürdü. 100 kilometrelik alanda herhangi bir engel bulunmadığından neredeyse herkes bunu görebiliyordu. O piç kaya rüzgarı Actiongun etki alanını serbest bırakması için neler oluyor? Güçlü bir savaşçıyla mı tanıştı? Saf Tüy Tao şok oldu ve şiddetle evden dışarı fırladı. Havada durup kuzey-doğu yönüne bakarken ifadesi sürekli değişiyordu. Kırlangıç Tepesi'nde kim kaya rüzgarı Actiongun bu şekilde dışarı çıkmasını sağlayabilir? Alan düzeyinde başka savaşçı yok ve ölümsüz tapınaktan gelen 2 elçinin varlığıyla bu zamanda saldıracak kadar dengesiz olacaklar. Sakın bana, elçilerle bile savaştığını söyleme. Elçilerin gücüne gelince, Saf Tüy Tao bile bu konuda pek bir şey bilmiyordu. Ölümsüz tapınağın elçisi olabilmek için kişinin en azından alan düzeyinde olması gerekiyordu. Etki alanı düzeyinde erken aşamada olup olmadıklarına gelince, orta aşama mı, geç aşama mı, yoksa zirvede mi, açık değildi. Dikkatli olsan iyi olur. Sürüklenmek istemiyorum. Saf Tüy Tao, düşmanın onu fark etmesi ve onu da düşman olarak düşünmesi ihtimaline karşı, herhangi bir enerji veya aura yaymaya cesaret edemeden dikkatlice uçtu. Dikkatli olması gerekiyordu. Pür Feather Tao'nun desteği olmadığından öldüğü anda Pür Tüy ailesinin sonu gelecekti. Yaşlı olmak ve ölmemek önemliydi ve Saf Tüy Tao hayatta olmasının önemi konusunda çok açıktı. Aslında Luo Feng ve Rockwind arasındaki savaş, onların seviyesinde, genellikle 1 veya 2 saniye içinde, onlarca değişimle sonuçlanıyordu. Luo Feng'in son bıçaklaması da dahil tüm savaş boyunca en uzun süren şey onun son bıçak saldırısıydı çünkü kaya rüzgar Actiongun geçmesini beklemesi gerekiyordu. Savaşın tamamı yalnızca 10 saniye sürdü. Hava yarıldı. Her yöne şimşekler çaktı. Enerjiler çılgınca uçtu. Altın renkli enerji dalgaları göz kamaştırıyordu. Lüks pavyonlar, çiçek tarhları ve benzeri, hepsi anında yıkıldı ve her yere dağıldı. Tüm şehir liderinin malikanesi çılgınlığa ve korkuya kapılmıştı. Ancak Saf Tüy Tao dikkatli olmak istediği için sinsiz yaklaştı. Yıkılan sarayın arkasına saklanıp uzaktan izlediğinde, Luo Feng depo eşyasını yeni almıştı. Depolama öğesi mi? Saf Tüy Tao'nun gözleri anında kırmızıya döndü. Rockwind sayısız hazinesi içeride. O dünya şehri liderinin en sevdiği müridi olduğu için.
Şehir lideri olduğunda kesinlikle çok şeyi vardı. Bütün hazineleri içeride. Ve o siyah zırhlı adamın enerjisi o kadar da güçlü görünmüyor. Onu öldürecek miyim? Saf Tüy Tao dişlerini gıcırdatarak uzaktaki siyah zırhlı adama sertçe baktı. Tereddüt. İkinci tahmin. Öldüreceğim. Saf Tüy Tao'nun gözleri kırmızıydı. Şimdi harekete geçmediyse ne zaman yapacaktı? Tam dışarı fırlayacakken. Havada iki gri silüet belirdi. Giydikleri gri zırh, ölümsüz tapınağın özel elçileri olduklarının kanıtıydı. Ayrıca yaydıkları enerji dehşet vericiydi. Ne kadar güçlü. Bu ikisi kesinlikle benden daha güçlü. Saf Tüy Tao'nun ifadesi anında değişti. Bu ikisi de muhtemelen zirve alan düzeyinde. Daha önceki hırsı ve açgözlülüğü bir anda boşa çıktı. İzlemeye devam edeceğim ve bir şey elde etme şansım var mı diye bakacağım. Saf Tüy Tao aurasını sakladı ve saklandı. Kişi etki alanı seviyesine, alan lordu, ulaştığında ve kişinin çekirdeği o yaşam çekirdeği, Kirdiyan, haline geldiğinde, kişi aurasını tamamen içinde gizleyebilir. Dış dünya bunu hiçbir şekilde tespit edemedi. Birçok tarama cihazının güç seviyelerini tarayabildiği gibi. En doğru şekilde öğrenciden evren seviyelerine kadar tespit yapabilirler. Etki alanı lordu ve sektör lordu seviyelerini ise tam olarak tespit edemediler. Rakip aurasını serbest bırakmadığı sürece. Ne kadar güçlü. Saf Tüy Tao'nun göz kasları seyirdi. Siyah zırh ve botların yanı sıra kask ve maske giyen Luo Feng tamamen giyinmişti. Bu ikisi. Luo Feng, havada süzülen gri zırhlı ikisine baktı. Bu ikisi açıkça öfkeliydi çünkü korkunç auralarını isteyerek serbest bıraktılar. En azından seviye 7 veya 8 alan lordu. Hatta seviye 9 alan lordu. Ne kadar zahmetli. Evet. Sadece zahmetli. Luo Feng, Moşa klan üyesini çoğunlukla kendini eğitmek için kullanmak istememişti. Ancak hayatının tehlikede olduğu anda aptalca ölümünü bekleyecek miydi? Moşa klanının gücüyle, özellikle de gülünç uzay yasasının serbest bırakılmasıyla. Eğer kaçmak isterse bu ikisinin onu durdurmasının hiçbir yolu yoktu. Efendim, harekete geçmeniz mi gerekiyor? Luo Feng havada ikisine baktı. Haha, benim küçük çocuğumu öldürdün. Gitmene izin vermem gerektiğini mi ima ediyorsun? Yakışıklı orta yaşlı adam gecenin içinde öfkeyle kükredi. Ölümsüz türbedeki iki özel elçinin auraları dehşet vericiydi. Bunu beklemiyordum. Diğer adam zihinsel olarak iletişim kurdu. Kardeş Yu, özür dilerim. Ben de bunun olacağını beklemiyordum. İhtiyar Mo, bu senin hatan değil. Dikkatsizdim. Yakışıklı adam çok üzgündü. Bu 2 ya da 3 gün boyunca bu ikisi Rockwind Action tarafından son derece iyi ağırlanmıştı. Özellikle bu gece. Çünkü Şeytan Okyanusu'nun efsanevi deniz kızını onlara şarkı söyleyip eğlendirmesi için davet etmişti. Bu deniz kızı, Kan Nehri kıtasındaki kadınların en yükseğine aitti. Kuyruklarını çıkarıp insan şekline bürünebiliyorlardı. Suya dokundukları anda tekrar kuyruklarına kavuşabiliyorlardı. Hepsi son derece iyi şarkı söyleyebiliyordu. Bu mutlak bir zevkti. Ancak bu deniz kızları yalnızca Şeytan Okyanusu'nda bulunabilirdi. Şeytan Okyanusu, Kan Nehri kıtasının korkunç bir bölgesine aitti. Aslında bir deniz kızını canlı yakalamak inanılmaz derecede zordu. Bu nedenle, kıtada tek bir deniz kızı olması, birçok güçlü figürün onun için savaşmasına ve onu kovalamasına neden olacaktır. Onlar ölümsüz tapınağın elçileriydi. Normalde çok fazla boş zamanları olmazdı.
Ancak bu sefer gerçekten de bir deniz kızı görmeyi başardılar. Doğal olarak rahat etmekten çekinmediler. Bu ikisi son derece rahat olduklarında aniden uzaklarda büyük bir enerjinin patladığını hissettiler. O zamanlar hareket edemeyecek kadar tembeldiler çünkü bu bölgede dünya şehri lideri Seong'un öğrencisi Rakwind Action'ga bulaşmaya cesaret edebilecek kimsenin olmadığına inanıyorlardı. Kaya rüzgarı Action'gun bu sorunu kendi başına çözebileceğine inanıyorlardı. Daha sonra enerjilerin çok güçlü ve baskın olduğunu hissettiler. Gürlemeler ve patlamalar nedeniyle ikisi mutsuz bir şekilde yataklarından kalkıp bir göz attılar. Hedeflerine ulaştıklarında Rakwind Action çoktan ölmüştü. Şehir liderinin malikanesindeki atmosfer anında değişti. Siz benim hedeflerim değilsiniz. Öldüremeyecek kadar tembelim. O yüzden beni zorlama. Luo Feng havada ikisine baktı ve hemen gökyüzüne doğru koştu. Kaçmaya mı çalışıyorsun? Yakışıklı adam havada kükredi. Aynı anda Eiichi'ye şunu söyledi. İhtiyar Mo. O benim küçüğümü öldürdü. O halde bu konuyu bana bırakın. Ona göz kulak olarak bana yardım edin. Bu serserinin aniden kaçmanın bir yolunu bulacağından endişeleniyorum. Lütfen kaçmasına izin vermeyin. Kardeş Yu, işi bana bırak. Rahatlamak. Eiichi Mo başını salladı. Son birkaç gündür kaya rüzgarı Action tarafından iyi muamele gören ve ağırlanan. Artık öldüğüne göre Eiichi Mo da kesinlikle onun intikamını almak istiyordu. Luo Feng göklere yükseldi. Aynı anda yakışıklı adamın öldürme niyeti de üzerine hücum etti. Luo Feng kaşlarını çattı. Beni gerçekten zorluyorsun. Madem ölmek istiyorsun, o zaman seni cehenneme göndereceğim. Moşa klanının iç dünyası çoktan Luo Feng'e tamamen benzemişti. Aynı zamanda kanlı bir gölge kılıcı kullanıyordu ve siyah bir zırh ve kalkan giymişti. Bunlar sanal evren şirketinde hiç de yüksek seviyeli silahlar olarak görülmüyordu. Bunların hepsi onun burada, Blood River dünyasında kalışı için özel olarak yapılmıştı. Ucuz oldukları için o zamanlar 10 tane sipariş etmişti. Herhangi bir kırılma veya kusur varsa başka birini kullanabilir. Anahtar. Luo Feng düşündü. Şua. Luo Feng'in toprak bedeni anında içindeki Moşa klanının adamıyla yer değiştirdi. Moşa klanı dışarıda kalırken toprak bedeni iç dünyaya girdi. Değişim sırasında, Luo Feng hızla uçuyordu. Dolayısıyla olup biteni net bir şekilde görmek mümkün değildi. Enerjisini mi sakladı? Onu hızla kovalayan Yu elçi. Siyah zırhlı savaşçının aurasının 9. Evren seviyesinden aniden sıfıra indiğini hissedebiliyordu. En üst düzeyde bir alan adı seviyesindeyim. Dünya seviyesinde olmadığı sürece şüphesiz ölecektir. Elçi Yu'nun elinde aniden bir bıçak belirdi. Hızla siyah zırhlı Luo Feng'e yetişti. Öfkeyle bağırdı. Senin kesinlikle cesaretin var. Dünyanın bu tarafında sadece ben ve kardeşlerim başkalarını öldürüyoruz. Zorbalığa uğradığımız bir zaman hiç olmadı. Git ve öl. Gümbürtü. Moşa Luo Feng'in dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Evren uzayındaki o inanılmaz duygu. Sudaki bir balık gibiydi. Annesinin kucağındaki bir bebek gibiydi. Çok rahattı. Neredeyse uzayla bir olma hissi. Luo Feng'in arkasından hızla gelen çılgın ve güçlü aurayı açıkça hissetmesine neden oldu. Sanırım gerçekten alan adı seviye 9. Moşa Luo Feng soğuk bir şekilde gülümsedi. Evrendeki en güçlü suikastçılar ve 9. Evrenin ilk kaos tableti üzerine yaptığım çalışma. Gücümü görmene izin vereceğim. Moşa Luo Feng gözlerini kapattı. Bu çılgın enerji doğrudan ona doğru koştu ve tam ona ulaşmak üzereyken. Şua.
Elçinin gözleri öfke ve öldürme niyetiyle doluydu. Yıldırım hızındaki ve güçlü saldırısı, önündeki siyah savaşçıyı ikiye böldü. Ancak kesmeden sonra ifadesi büyük ölçüde değişti. Bazı şeyler doğru değil. Az önce kestiği siyah zırhlı savaşçıda ne kan ne de herhangi bir his vardı. O sadece dağıldı. O nerede? Onu hissedemeyecek kadar hızlı mı? Elçi Yu son derece korkmuştu. Kardeş Yu, arkanda. Elçi Yu'nun zihnine korku dolu bir ses girdi. Elçi Yu hızla döndü. Arkasında siyah zırhlı savaşçı ona bakıyordu. Aynı anda bir bıçağın parıltısını gördü. Bölüm 507, Moşa Klan adamı uçuşa geçiyor. Moşa klanının hızıyla yakın mesafeden saldıran bu özel elçinin savunma yolu yoktu. Hayır. Elçi Yu'nun yakışıklı yüzü mücadele ediyordu. Eş zamanlı olarak alan seviye 9 genetik enerjisi. Giydiği gri üniformaya şiddetle nüfuz ediyordu. Bu son derece hızlı ve keskin kan gölge bıçağı vücudunu kesti. Ancak o gri üniforma hafifçe sallandı ve saldırıyı tüm vücuduna dağıttı. Hızla yenilenmeden önce üniformanın üzerinde bir kesik izi bıraktı. Su. Elçi Yu hızla geri çekildi. Dehşete düştüğü için alnından boncuk boncuk ter damlıyordu. Şans eseri ki, ölümsüz tapınaktan gelen bu zırha sahibim. Elçi Yu, gece gökyüzündeki siyah zırhlı savaşçıya inanamayarak ve korkuyla bakarken sanki ölümden yeni kurtulmuş gibi hissetti. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Onun hızı imkansızdır. Bunu hissedemiyorum bile. Evet. Moşa klanının üyesi gerçekten hızlıydı. Mutlak uzay seviyesine göre ölçüldüğünde 2 seviyenin sayısız değişimine ulaşmıştı. Bu seviyeye göre 10.000 iplik akışındaki en yüksek seviyeydi. Tamamen serbest bırakılması. Uzayda 10.000 görüntü üretebilir. Ve Luo Feng'in toprak bedeni yalnızca birkaç yüz iplik üretebiliyordu. 100 iplik akışının özel bir etkisi olduğundan genellikle yalnızca 100 iplik kullanıyordu. Savaş sırasında daha fazla görüntünün mutlaka daha iyi olduğu söylenemez. Işınlanma gibi. Kişi o seviyeye ulaştığında hiçbir görüntü kalmaz. Ve mutlak uzay 1. Seviye ark ışığı. 2. Seviye sayısız değişiklik. Serbest bırakıldığında birçok görüntü oluşmuş gibi görünse de, asıl amaç anlık patlayıcı hızlanmaydı. Şu anda Moşa klanının anlık ivmesi zaten korkunç bir seviyeye ulaşmıştı. Başka bir seviye ve bu ışınlanma olurdu. Elbette bu en zor adımdı. Elçi Yu şöyle dursun. Şu andaki ivmesinin zaten o kadar korkutucu olduğunu hayal etmek mümkündü. Bir sektör lordu savaşçının bile maksimum hızı Moşa klanınınkini aşabilir. Ancak bu ani patlama, kıyaslandığında hala soluk kalır. Tabii o sektör lordu sayısız değişim seviyesine yakın değilse, veya rüzgar veya ışığın kökeni kanunları konusunda yüksek düzeyde bir anlayışa ulaşmıştı. İlginç. Moşa Luo Feng havada durup uzaktaki Elçi Yu'ya bakıyordu ve gri zırhına bakıyordu. Bu, genetik bir zırh mı? Evrenin genetik zırhı mı? Evet. Genetik zırhtı. Saldırımı vücudunun her yerine dağıtabilmek için. Onu kestikten sonra hemen iyileşti. Ve o piçin genetik enerjiyi içeri akıtması. Açıkça zırhın savunmasını arttırdı. Luo Feng dışarıdan biri olmasına rağmen doğal olarak zırhın özellikleri konusunda netti. Genetik zırhtan bile daha iyi olan bulutla temas eden asma zırhına sahipti. Tek sorun, onu kullanmaya cesaret edememesiydi. Aksi takdirde yabancı olarak tanınacak ve herkes tarafından bir araya getirilecekti. Nake'nin babası haklıydı. Bu antik tanrı kalıntıları gerçekten de sanal evren şirketinin geride izlerini bırakarak kan nehri
kıtasına karşı savaştığı zamandan kalma eşyalar içeriyor. Ve bunların Kan Nehri kıtasının ölümsüzleri tarafından incelenmesi ve nasıl genetik zırh yapılacağını bulmaları gerekirdi. Açıkçası üretim miktarları hala çok düşük. Luo Feng'in zihni bir anda birçok şeyi düşündü. Aklından düşünceler geçerken hemen ileri atıldı ve bir kez daha kaçan elçi Yu'nun yüzüne ulaştı. Çok hızlı. Elçi Yu ortağıyla iletişim kurdu ve bağırdı. İhtiyar Mo, acele et ve bana yardım et. Anlaşıldı. Elçi Mo uzaktan hızla uçup gitti. Ancak Moşa Luo Feng çoktan saldırısına başlamıştı. Bu sefer ilk seferki gibi sıradan değildi. O gerçekten de evren uzayını bıçağın etrafında hareket ettiriyordu. Dolayısıyla bıçağın kenarındaki uzay bile bükülüyordu. Moşa Luo Feng, zamanında savunma yapamayan ve savunmak için yalnızca genetik zırha güvenen elçi Yu'ya soğuk bir şekilde baktı. Aptal. Luo Feng düşündü. Puçi. Bir balığı dilimleyen bir mutfak bıçağı gibi. Kan gölgesinin bıçağı bu sefer inanılmaz derecede keskindi. Hemen elçi Yu'nun göğsünü kesti ve içeriği deldi. Kan gölge kılıcı içindeki enerjiyi her yöne serbest bıraktı ve Luo Feng hemen içindeki yaşam özünü keşfetti. Bıçağın ucu. Dehşete düşmüş ve kaçmaya çalışan elçi Yu'nun yaşam merkezini anında deldi. Dokunduğu anda çekirdek kırıldı ve elçi Yu geniş gözlerle baktı. Gözleri korku ve inanmazlıkla doluydu. Karşısındaki adamın zırhını delip onu öldürebildiğine, hatta ölümsüz tapınağın özel bir elçisini öldürmeye cesaret edebildiğine inanamıyordu. Benim bu kılıcım alanı dilimliyormuş hissine sahip. Moşa Luo Feng'in gözleri memnuniyetle parladı. Onun dünya bedeni Nanshen silahına güveniyordu ve göksel köprünün altı seviyesini geçemedi. Ancak bunu yapan kişi Moşa klanının üyesi olsaydı, kolayca 10.000 iplik akışını serbest bırakabilirdi. Bıçağı evren alanıyla rezonansa girdi. Bu Nanshen silahının 5 seviye uzay dilimleyici etkisini üretmek için yeterliydi. Aslında gücü daha da güçlüydü. Cennet Köprüsü'nün 6 ve hatta 7'sini geçmek tamamen garantiydi. Nihayet, bu evrendeki en güçlü suikastçı ırkıydı. Ne? Arkadaşına yardım etmeye hazırlanan elçi Yu, ifadesini değiştirdi. Nasıl? O zırhı tek bir bıçakla nasıl kesebilir? Kaç? Elçi Yu tereddüt bile etmedi. O siyah zırhlı savaşçı nasıl bu kadar güçlü olabilir? Uzaktaki şehirde Saf Tüy Tao kendisini ve aurasını sakladı. Yukarıya bakarken gözleri korkuyla doldu. Öldürdüğü elçi en üst seviyedeydi. Özel elçi zırhına rağmen yine de tek bir darbeyle öldürüldü. Saf Tüy Tao baktı. Yakalandı. Siyah zırhlı savaşçı yetişti. Doğru. Elçi Mo gece kaçıyordu ve az önce elçi Yu'yu öldüren Moşa Luo Feng onu uzay yüzüğüne yerleştirdi. Ve aynı anda kaçan adama doğru patladı. Kaçmaya mı çalışıyorsun? Elçi Mo'nun kulaklarına bir ses geldi. Hayır, beni öldüremezsin. Ben ölümsüz tapınağın özel elçisiyim. Ben ölümsüz tapınağın özel elçisiyim. Elçi Mo da bağırdı. Ölümsüz tapınak elçisi mi? Moşa Luo Feng şok oldu. Evet. Ben ölümsüz tapınağın özel elçisiyim. Sen. Elçi Mo gözlerini fal taşı gibi açarak baktı çünkü o korkunç kesik yeniden ortaya çıktı. Bıçağın etrafındaki alanı bile büken kenarı. Sanki bu bıçaktan önce uzay bile kesilebilir. Elçi Mo'yu anında öldürebilir ve yaşam çekirdeğini kırabilirmiş gibi. Moşa Luo Feng elini salladı ve vücudunu saklama halkasına yerleştirdi. Ardından aşağıya baktı. Bu sahneyi gizlice izleyen Saf Tüy Tao, siyah zırhlı savaşçı tarafından keşfedildi.
Bir anda şok oldu ve korktu. Beni nasıl keşfetti? Nasıl? Saf Tüy Tao kesinlikle dehşete düşmüştü. Bilmiyordu. Moşa klanının hiçbir ruhu ya da ruh enerjisi yoktu. Dolayısıyla diğerlerinin enerjilerini ve auralarını algılama şekli etten kemikten yaşam formlarından farklıydı. Normal et ve kan yaşam formları. Şeyleri algılamak için ruh enerjisine güvenirler. Enerjilerin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak konumu belirlerler. Moşa ise Uzay'ın sevilen bir çocuğuydu. Uzay'ın kendisi ile kaynaşabiliyordu. Tıpkı bir örümceğin ağlarındaki en ufak titreşimi bile hissedebilmesi gibi. Moşa Luofeng tam da buydu. Her ne kadar saf Tüy Tao enerjisini saklayan bir alan lordu olsa da teorik olarak hiç kimsenin onu tespit edememesi gerekirdi. Ancak Luofeng, Tao'nun uçarken uzayda yarattığı dalgalanmaları hissetti. Dolayısıyla hedefin bir süre hızlı uçtuktan sonra saklandığını biliyordu. Kötü bir niyetim yok. Saf Tüy Tao'nun yüzü solgunlaştı. Sen Pür Tüy ailesinin en büyüğü olmalısın. Moşa Luofeng havada gülümsedi. Bu talihsizlik ama şimdi kan nehri kristallerine ihtiyacım var. Hayır. Saf Tüy Tao'nun ifadesi değişti. Aniden bir flash haline geldi. Şok edici hızı etraftaki havanın patlamasına, etrafındaki yapıların parçalanmasına bile neden oldu. Moşa Luofeng başını salladı. Hua, hemen 10 kilometrelik bir mesafeyi kapatıyor. Geride bir görüntü izi bırakıyor ve kılıcını sallayarak bir kez daha parlıyor. Saf Tüy Tao korkuyla tepki vermeye çalıştığı sırada tüy çoktan vücudunu delip geçmiş ve onu öldürmüştü. Ardından Pür Tüy Tao'nun cesedini saklama halkasına yerleştirdi ve bir adımla 1000 kilometre uzakta. Anında ortadan kayboldu. Blood River dünyası koşullarında dünya bedeninin hızı saniyede 3000 kilometre yol kat edebiliyordu. Moşa Luofeng 10 kattan daha hızlıydı. Gece geç saatlerde Kırlangıç Tepesi şehrinde meydana gelen kargaşa, güpegündüzden bile daha gürültülüydü. Özellikle şehir liderinin konağının dışındaki geniş yürüyüş yollarında çok sayıda insan sıkışırken, sayısız göz ordunun etrafını sardığı konağa bakıyordu. Ne oldu? Kim bilir? Daha önce uzun ve korkunç bir yıldırım topu bile görmüştüm. Ben de gördüm. Bakın, başlangıçtaki en yüksek şehir lideri sarayı harabeye döndü. Artık göremiyoruz bile. Kırlangıç Tepesi şehrinde bir grup heyecanlı insan tartışıyordu. Bilmiyorlardı bile. O gece, ölümsüz tapınağın 2 özel elçisi, Kırlangıç Tepesi'nin şehir lideri ve Saf Tüy ailesinin büyüğü ölmüştü. Kırlangıç Tümsei şehrinde artık etki alanı düzeyinde savaşçıların olmadığı söylenebilir. Moşa Luofeng havayı yırttı ve bulut seviyelerini deldi. Evren alanıyla kaynaşma hissi harika. Benim dünya bedenim ne zaman böyle bir seviyeye ulaşabilir? Luofeng buna bağımlıydı. Evren uzayının son derece net hissettiği bu duygu. Evren uzay dalgaları boyunca hareket edebilmek ve canlı varlıkları her yerde hissedebilmekti. Şua. Moşa Luofeng durdu. O sırada, sadece bu kadarcık bir çalışmayla bile Kırlangıç Tepesi şehrinden 1 milyon kilometreye yakın uzaktaydı. Takas. Her ne kadar bunu yapmaya dayanamasa da, bu dünyada çok sayıda sektör lordu ve ölümsüz bulunduğundan, Moşa'nın bedenini kullanmak sonuçta çok tehlikeli bir şeydi. Çok dikkat çektiği ve fark edildiği an her şey biterdi. Göz önünde olmamak ve yalnızca evren düzeyindeki gücümü kullanmak daha iyi. İnsan vücuduna geri döndü. Luofeng aniden gülümsedi. Ölümsüz tapınaktan gelen elçilerin ve hatta Saf Tüy Tao'nun üzerlerinde ne olduğunu görmenin zamanı geldi.
Bana ne gibi sürprizler yapabilirler? Bölüm 508, beklenmedik sürpriz. Bulutların içinde, vücutlarını değiştirdikten sonra uzay halkasındaki 4 cesede bakmaya başladı. Saf Tüy Tao, Kaya Rüzgar Ekşink. Bu ikisi Kırlangıç Höyüğü şehrinde en yüksek statüye sahip. Luo Feng bu ikisinin uzay eşyalarını ayrı ayrı çıkardı ve dikkatlice inceledi. Kendini kasıtlı olarak saklayan Kaya Rüzgarı Zha'nın aksine, Saf Tüy Tao ve Kaya Rüzgarı Ekşing'un depo eşyalarının her ikisinde de kan nehri kristalleri vardı. Aslında daha önce Rockwind Ekşing'u incelemişti. 1. 2. Luo Feng elini çevirdi ve orada üçgen kan kırmızısı bir kristal yatıyordu. Güzellik büyüleyiciydi. Bu kan nehri kristaliydi. Tek seferde üçünü yakaladım. Luo Feng gülümsedi. Başarılı bir şekilde 2 tane daha özümsersem, anında kan savaşçısı olacağım. Ve elimde hala bir tane daha var. Bu sadece bir görevi tamamlamaya yetecek. Tehlikeli seviye görevinin toplam 2 görevi vardı. Biri 10.000 puan, diğeri ise 100.000 puandı. Görünüşe göre her şey yolunda gittiği ve emilimi başarılı olduğu sürece tek seferde 110.000 alabilecekti. İlk şey kristalleri başarılı bir şekilde absorbe etmektir. Luo Feng ilk emilimini hatırladı ve kendinden tam olarak emin değildi. Her şeyi elde etmek yeterince kolay görünüyordu. Ancak sanal evrenin her ikisini de tehlikeli seviyedeki görevler olarak görmesi. Tabii ki bunlar evren seviyesindeki çekirdek üyeleri hedef alıyordu. Eğer Luo Feng, Moşa klanının üyesi olmadan gerçekten 9 seviyede bir evren olsaydı, o zaman kristalleri elde etmek son derece tehlikeli olurdu. Ölümsüz tapınağın 2 elçisi hala elimde. Luo Feng'in gözleri parladı. Acaba kan nehri kristalleri var mı? Bunu söylemek zor. Luo Feng daha önce Saf Tüy Tao'yu ve Kaya Rüzgarı Ekşing'un kristallere sahip olduğunu biliyordu. Elçilere gelince, onun hiçbir fikri yoktu. Elçi Yun'un bu uzay bileziğinin içi oldukça büyük. Luo Feng beklentiyle doluyken onu dikkatlice inceledi. Aniden şok ve inanmazlık dolu bir bakış ortaya çıktı. İmkansız görünüyordu. Hayır, bu olamaz. Gerçekten bu kadar şanslı mıydım? Luo Feng elini çevirdi ve içinde siyah özel bir ahşap kutu belirdi. Luo Feng nefesini tuttu ve dikkatlice açtı. Baba, kutu açıldı. İçinde kan nehri kristalleri dikkatlice organize edildi ve düzgün bir şekilde yerleştirildi. Kutu neredeyse ağzına kadar kristallerle doluydu. Luo Feng'in gözleri bu görüntüden parıldadı ve onları dikkatlice saydı. 10 mu? 10 kan nehri kristali mi? Luo Feng buna inanamadı. Bu elçi, efsanevi siyah savaşçı olmak için kristalleri emmek istese bile, sadece 10 taneye ihtiyacı olacaktı. Ayrıca, bu kadar hırslı insanlar henüz kristalleri emmeye çalışmamış olamazlar ve o zaten bir alan lordu. Seviye 9 savaşçısı. O elçi Yu gerçekten de daha önce bir kristal emmişti. Aslında yanında 10 kristal taşıyor. Benim için ne büyük bir servet. Luo Feng aniden şöyle düşündü. Daha önce yaptığım ruh enerjisi taraması. Kutunun alt kısmında, kristallerin altında bir kağıt parçası buldu. Kutunun içinde düzgünce yerleştirilmiş kristallerin altında gerçekten de bir kağıt vardı. Malzeme koyu altın rengindeydi. Üzerinde karmaşık kelimeler vardı. Kelimeler karmaşık görünüyordu ama detaylar çok basitti. Siyong, bunlar ihtiyacın olan 10 kristal. Kısa vadede yeterli olur. Ona göre kullanın. Bana verdiğin sözü unutma. Senin akıllı bir insan olduğuna ve beni kandırmayacağına inanıyorum. Sadece kısa bir mektup.
Mektubu okuyan Luo Feng hemen fark etti ve güldü. Yani bu 10 kristal elçi değildi. Ama bu Siyong'un. Siyong, o dünya şehri lideri değil mi? Sektör lordu statüsüyle bu 10 kristali elde etmek son derece kolay bir şey olmalı. Alan lordları bile birkaç kristali ele geçirebilirdi. Dolayısıyla bir sektör lordunun tek seferde 10 puan alması normal görünüyordu. Siyong, Kan Nehri kristalleriniz artık bana ait. Luo Feng bir düşünceyle kristalleri yüzüğünün içinde tuttu. Zaten 13'üm var. Acaba diğer elçi bana bir sürpriz daha yapacak mı? Luo Feng elini çevirdi. Elinde yarı saydam bir yüzük belirdi. Bu, elçi Mon'un depo eşyasıydı. Hemen ruh enerjisi içeri girdi ve aramaya başladı. Bu aramayla, Tanrım, Luo Feng şaşırmıştı. Olamaz. Bir hayalet görmek gibi. Luo Feng şok olmuştu. Babata. Luo Feng'in düşüncesi Babata ile iletişime geçmek için depolama yüzüğüne gitti. Babata tembelce sordu. Luo Feng neler oluyor? Hiçbir teknolojinin olmadığı bu kan nehri dünyasında bana ne için ihtiyacın var? Biraz bekle. Luo Feng, o inanılmaz eşyayı elçi Mon'un uzay yüzüğünden hemen çıkararak düşündü. Bulutların arasında 100 metre çapında büyük bir cisim belirdi. Koyu gri bir evren gemisi. Evet, evren gemisi. Babata, bu gemiyi deponda tut ve benim için incele. Bu gemi ne zamandan beri var? Luo Feng sordu. Evren gemisi mi? Babata da şok oldu ve gemiyi kendi alanında tuttu. Biraz bekle. Tarayacağım. Gece. Luo Feng bulutların üzerinde duruyordu. Hala çok şaşkındı. Sanal evren şirketinin ayrıntılarının çok açık bir şekilde belirttiği gibi. Hiçbir teknolojik öğeyi asla dışarı çıkarmamak. Birinin keşfedildiği an, bu kesin ölüm anlamına gelir. Ancak ölümsüz tapınağın uzay halkasındaki bir elçiden bir evren gemisi keşfettiğim için bu çok. Kadim Tanrı'nın kalıntıları, kaç trilyon yıl öncesinden kalmaydı. O zamanlar bir evren gemisi, E veya F sınıfı bir gemi olmadığı sürece bu kadar uzun süre hasar görmezdi. Ancak bu seviyedeki bir gemi bir alan lordu elçisinin eline inemezdi ve Luo Feng bu geminin çok normal olduğunu düşünüyordu. Luo Feng, taradım. Babata bağırdı. Luo Feng, Babata ile olan zihinsel bağlantısını sürdürdü ve sordu. Sonuç ne? Kan Nehri kıtasının teknolojik açıdan bazı ilerlemeler kaydettiğini doğrulayabilirim. Bu evren gemisinin 500 bin yıldan daha kısa bir süre önce inşa edilmesi gerekirdi ve bu çok berbat. Evrendeki diğer gemilerle karşılaştırıldığında A sınıfı olarak kabul edilir. Işık hızına çıkmak çok uzun zaman alır. Babata açıkladı. Ah! Luo Feng kaşlarını çattı. Nerede keşfettin? Babata sordu. Bir elçinin uzay halkası içinde. Luo Feng dedi. Evet. Elçilerin giydiği zırhlar. Onlar genetik zırh. Ölümsüz tapınağın elçileri mi? Doğru görünüyor Luo Feng. O zaman şunu bilmelisin ki bir sektör lordu ölümsüzlüğe adım attığında ruhu gelişecektir. Ölmeyen bir ruhun beyni ve zihinsel hesaplama hızı kuantum bilgisayarına yenilmez. Kan Nehri kıtasının yerli ölümsüzleri. Eğer sanal evren şirketinin savaşçılarından bazı kuantum bilgisayarlar, evren gemileri veya diğerleri gibi herhangi bir kalıntı alırlarsa, onları pekala inceleyebilirler. Babata açıkladı. Luo Feng şok olmuştu. Doğru. Kendi bilinç hesaplamaları zaten dehşet vericiydi. Dolayısıyla ölmeyen bir ruhun hesaplamaları kesinlikle bir kuantum bilgisayarın altında olmayacaktır. Belki de Blood River dünyasındaki pek çok malzeme eksikliğinden dolayı özel makineler yapamıyorlar. Aksi takdirde, bu ölümsüzler,
Analitik yetenekleriyle buradaki teknolojiyi yaratmakta ve devrim yapmakta zorlanmazlardı. Ya da belki ölümsüz tapınak kıtadaki kitlelerin teknolojiye erişmesini istemiyordu. Ya da belki sanal evren şirketi onları gizlice ele geçiriyordu. Neyse, Luo Feng her şeyi çözemeyecek kadar tembeldi. Bu sefer bir servet kazandım. Luo Feng hemen 4 cesedi Babata'ya bıraktı ve 4 depo eşyasını Babata'ya verdi. Babata, depolarında bir sürü hazine ve eşya var. Kan Nehri kıtasının hazineleri hakkında hiçbir fikrim yok. Bunları ayırmama yardım et ve başka bir sürpriz var mı diye bakayım. Sorun değil, işi bana bırak. Babata yaşayan bir yapay zekaydı. Hesaplama hızı normal bir yapay zekayı çok aşıyordu. Ölümsüz varlıklar bile, onlar onun problem çözme hızıyla karşılaştırılamazlardı. Teşekkürler. Birazdan sizinle iletişime geçeceğim. Her şeyi organize etmek için ne kadar zamana ihtiyacınız olacağını düşünüyorsunuz? Luo Feng sordu. 5 dakika yeterli. Babata cevap verdi. Çok iyi. Luo Feng hemen havanın ortasından aşağı koştu. Gece geç saatlerde, uçsuz bucaksız vahşi doğada Luo Feng pratik yapıyordu ve aynı anda Kan Nehri kristalinin etkilerini hissediyordu. İlkini özümsediğinde, gerçekten çok şok ediciydi. Kristalin gizemleri, özellikle evren enerjileriyle birleşimi ve kökenden gelen saldırılarla gücünün artması çok baştan çıkarıcıydı. Ayrıca kullanıldığı anda kişinin göğsünde altın boynuzlu canavarın pullarına benzeyen kan kırmızısı bir gravür beliriyordu. Ancak bu daha basit ve daha zayıftı. Neden Kan Nehri kristalinin gizeminin sadece evrenin enerjileriyle daha iyi bir şekilde birleşmekle sınırlı olmadığını hissediyorum. Kan Nehri kristalinin hala bir puanı daha olmalı. Bu idi. Fiziksel değişim. Onu özümsemeye başladığımda önce bir maymun adama, sonra pullu bir canavara, hatta daha sonra bir robota dönüştüm. Değişiklikler şiddetliydi ama sona erdiğinde artık bunu yapamazdım. Luo Feng kaşlarını çattı. Ancak yine de kristalin daha özel özelliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen 2 ve 3. Kristali emdikten sonra bileceğim. Luo Feng zihinsel olarak Babata'ya bağlandı. İletişim kurduktan sonra bir sonraki kristali emmeye hazırdı. Babata, 4 depodaki eşyaların sıralaması nasıl? Hazine var mıydı? Luo Feng zihinsel olarak iletişim kurdu. Hazine yok. Ancak görmeniz gereken bir şey var. Babata vurguladı. Hangi eşya? Luo Feng merak ediyordu. Babata bir eşyayı attı. Mücevher benzeri bir eşyaydı. Bu basit bir kuantum bilgisayar iletişim aracıdır. Babata, tıpkı yeryüzünde kullandığınız bilek iletişim cihazı gibi, dedi. İletişimci mi? Kan Nehri kıtası gibi büyük bir kıtada. Sinyal saniyede 300.000 kilometre olan ışık hızıyla dünyanın bir ucundan diğer ucuna tek başına trilyon km yol alsa bile, diğer yere anında nasıl ulaşacak? Luo Feng başını salladı. Onların sanal evren ağı yok. Bu iletişim aracı anlık mesajlaşma aracı değildir. Uzaktan iletişim için yapılmıştır. Hız yavaş olsa bile uçan bir insandan daha hızlıdır. Babata, ve trajik olan şu ki, Luo Feng, sen daha önce o yakışıklı elçiyi öldürdüğünde, diğer elçi bunu kaydedip Siyong adında birine göndermişti. Luo Feng'in ifadesi büyük ölçüde değişti. Lanet etmek. Bu teknolojinin dezavantajıydı. Bölüm 509, karar. Siyong, dünyanın bu tarafının dünya şehri lideriydi. Evren seviyelerine göre o bir sektör lorduydu.
Altın boynuzlu canavar ve Moşa klan üyesi yalnızca Alan Lord'u seviye 6'daydı ve Alan Lord'u ile Sektör Lord'unun en büyük farkı, bir dünyanın gücünü serbest bırakma yeteneğiydi. Güçlerinin şok edici bir seviyeye ulaşmasını sağlamak için içlerindeki dünyayı kontrol edebildiler. 1. Seviye Alan Lord'u ile 1. Seviye Sektör Lord'u arasındaki fark son derece büyüktü. Siryong'la şu anda tanışmak gerçekten intihar olur. Luo Feng anladı. Babata'ya seslenerek. Babata, Siryong bu tarafın dünya şehri lideri. Sence bundan sonra ne yapmalıyım? Zaten bir planı olmasına rağmen Babata'ya sormak yine de iyiydi. Sonuçta Babataş'ın problem çözme konusundaki tecrübesi çok daha büyüktü. Kaç. Acele et ve kaç. Ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Babata dedi. Bu yakanın dünya şehri lideri olduğuna göre, dünya şehrinden Kırlangıç Tepe şehrine olan mesafe yaklaşık 100 milyon km olmalıdır. Saniyede 300 bin kilometrelik ışık hızıyla mesajı alması yaklaşık yarım saat sürerdi. Ancak eğer acele etmek için en yüksek hızını kullanırsa, en yüksek hız, Luo Feng kaşlarını çattı. 100 milyon km bir sektör lordu için hala oldukça uzun bir yol alır. 2 Alan Lord'unun bile bir gemisi vardı. O sektör lordunun da kesinlikle bir gemisi olurdu. Kan Nehri kıtasında ışık hızına zar zor ulaşan bir evren gemisi onun buraya 3 saatte ulaşmasını sağlar. Babata dedi. Ancak Eiichi'yi öldürdüğümüzde hep maske takıyordum. Luo Feng dedi. Şansa güvenmeyin. Sonuçta kırlangıç tümseyi bu kadar büyük. Bu süre içinde başka birisinin sizi fark edip etmediğini nasıl anlarsınız? Unutmayın, ufak bir tehlike olduğu sürece riske girmeyin. Ayrıca hiçbir sektör lordunu küçümsemeyin. Babata dedi. Söylemem gerekeni söyledim. Sen kendin karar ver. İfşa edilmiş olabileceğimi mi söylüyorsun? Luo Feng kaşlarını çattı. Ayrılmak. Eiichi Mo'nun diğer Eiichi'yi öldürdüğü görüntüleri Siryong'a gönderdiğini öğrendikten sonra Luo Feng hemen ayrılmaya karar verdi. Eğer 18 seviyeli bulutların arasından uçup otomat gemisinde otursaydı onu kim bulabilirdi? Tek şey şuydu. Kendisi güvende olmasına rağmen Nabu ve Nake'ye ne olacak? Eğer gerçekten açığa çıkarsa bu ikisi kesinlikle etkilenecekti. Küçük Na ailesi, öfkeli bir sektör lorduna karşı anında yerle bir edilirdi. Peki ya Na ailesi? Luo Feng sordu. Hangi Na ailesi? Babata merakla sordu. Luo Feng hızlıca daha önce olanların kısa bir özetini verdi. Bu gerçekten zahmetli. Na ailesinin sizinle olan ilişkisi. Bunu çok az kişi bilse ve fark edilmese de, sektör lordunun yeteneği ve burası onun bölgesi olduğundan kontrol etmek ve öğrenmek zor olmayacaktır. Şu tarafa ne dersin Luo Feng? Hemen Kırlangıç Tümsei şehrine gidebilir ve Na ailesinin babasıyla tanışabilirsin. Bırakın sizinle mi gitmek istiyorlar? Yoksa Kırlangıç Tepesi şehrinde mi kalmak istiyorlar? Kendileri karar versinler. Eğer sizinle gelirlerse ikisini de dünyanın farklı bir ucuna götürebilirsiniz. Bu kıtanın dünyanın farklı tarafları tıpkı sizin ülkeleriniz gibi rekabetçidirler ve savaş halindedirler. Eğer başka bir tarafa kaçarlarsa Siryong bile onları bu geniş insan denizinde bulamaz. Luo Feng başını salladı. O zaman hadi yapalım. Şu anda Kan Nehri kristalini emmeyi umursamıyordu. Sorunlar çözüldükten sonra onunla ilgilenmek çok geç olmayacaktır. Luo Feng gökyüzünü yarıp bulutlara doğru hızla ilerledi ve şok edici bir hızla Kırlangıç Tümsei şehrine ulaştı. Kırlangıç Tümsei şehri.
Geceyi hareketlilikle geçirdi. Na malikanesi. Bu birkaç günde neler oluyor? Önce Pürtü ailesinin büyüğü ölmüştü. Şimdi şehir liderinin malikanesi bile savaş alanına dönüştü. Nabu, malikanesinin 3 katındaki korkuluklara yaslanmış, eğilip uzaktaki şehir liderinin malikanesine bakıyordu. Nabu, içeri gel. Aniden bir ses yankılandı. Nabu şok olmuştu. Şok olmasına rağmen dönüp içeri girdi ve siyah zırhlı, siyah saçlı bir gencin orada oturduğunu gördü. Nabu şüphelendi. Gecenin bu geç vaktinde, bu gizemli savaşçıyı evime getiren şey neydi? Efendim Feng. Nabu eğildi. Biraz bekle. Luo Feng orada oturdu. Jia. Aşağıdaki kapı gıcırdayarak açıldı ve merdivenleri tırmanan ayak sesleri duyuldu. Çok hızlı bir şekilde Neik de ortaya çıktı ve eve koştu. Luo Feng'i görünce heyecanla şöyle dedi. Büyük kardeş Feng, geldin. Neden beni buraya gelmem için çağırdın? Nabu, bu gizemli savaşçının ikisini de neden topladığı konusunda daha da şüpheleniyordu. Zaman artık çok önemli. Ben de sizinle formalitelere girmeyeceğim. Size durumun kısa bir özetini vereceğim. Luo Feng vurguladı. Nabu şok oldu ve şöyle dedi. Lord Feng, lütfen konuşun. Luo Feng hızla onlara durumu anlattı. Nabu'nun dinledikçe yüzü soldu. Tamamen şok oldu. Tanrım, Pürtü ailesinin aile lideri, büyüğü, Rakwind ailesinin generali, şehir lideri, hatta 2 özel elçi bile. Hepsi kendilerinden önce bu gizemli savaşçı tarafından öldürüldü. Bu. Ölümsüz tapınağın elçileri. Bu gizemli savaşçı çok korkutucuydu. Nabu'nun yüzü solgundu ve küçük Nake de tamamen şaşkına dönmüştü. Bunların hepsi efsanevi figürlerdi. İşler böyledir Nake. Nabu, sen seç. Luo Feng vurguladı. Kırlangıç Tümseir şehrinde kalmanı ya da ikinizi de götürmeme izin vermeni. Burada kalırsanız açığa çıkma ihtimaliniz yüksek. Nabu kaşlarını çattı. İçinden hesap yaptı. Nake'nin aklı da karmakarışıktı. Luo Feng sandalyeye oturup baba ve oğula baktı ve onlara karşı kendini oldukça suçlu hissetti. O olmasaydı bu ikisi muhtemelen çok normal bir hayat sürdürebilirdi. Ancak onun gelişiyle Na ailesi de tehlikeye sürüklendi. Nabu dişlerini gıcırdattı. Karar verdin mi? Luo Feng Nabu'ya baktı. Sağ. Nabu başını salladı. Burada, Kırlangıç Tepesi şehrinde kalıp normal hayatımı sürdürmeye hazırım. Ancak Lord Feng'in oğlumu almasını ve Kırlangıç Tümseir şehrini terk etmesini diliyorum. Baba, küçük Nake'nin gözleri kırmızıydı. Seni bırakmak istemiyorum, diye bağırdı. Yaygara yapmayın. Nabu kükredi. Baba, küçük Nake ağlamak üzereydi. Luo Feng sessizce sahneyi izledi. Sadece sessiz kalabildi. Lord Feng, bu şekilde olması gerekiyor. Buna inanıyorum çünkü seninle temasım çok azdı. Ayrıca birbirimizi tanırsak ne olur? Sadece 2 ila 3 kez karşılaştık. Derin bir ilişki olarak kabul edilemez. Bu durumda şehrin dünya liderinin mutlaka katilin kim olduğunu bulması mümkün olmayacaktır. Nabu gülümsedi. En önemli şey, dayanamıyorum. Nabu'nun gözleri üzüntüyle doldu. Aile işimden ayrılmaya dayanamıyorum. Luo Feng başını salladı. Nabu, senin güvenliğin için, gitmeden önce ruh tekniklerimi kullanarak bu geceye ait hafızanı sileceğim. O zaman başkaları seni sorgulamak için ruh tekniklerini kullansalar bile hiçbir şey bulamayacaklar. Bu iyi. Nabu başını salladı ve ardından yüzünde bir özlem ifadesi belirdi. Lord Feng, beni ve Keke'yi bir süreliğine bırakabilir misiniz? Sorun değil.
Luo Feng evden çıkıp çalışma odasına doğru yürüdü ve sabırla bekledi. Luo Feng içinde acı bir his hissetti. Evin içinde Nabu ve Nake vedalaşıyorlardı. Ağlama. Nabu gülümsedi ve oğluna baktı. Baba, baba. Küçük Nake çılgınca ağlıyordu. Babası tarafından şımartılarak büyümüştü ama gerçekten ayrılma zamanı geldiğinde ayrılmaya dayanamıyordu. Olaylara her zaman farklı açılardan bakmalıyız. Nabu oğluna ciddi bir şekilde baktı. Keke, her şeyin her zaman iyi ve kötü bir yanı vardır. Bu sefer Lord Feng'le buluşmamız, ayrılmak zorunda olduğumuz için bu bir felaket gibi görünebilir ama şunu anlamalısınız ki, bu Lord Feng kolayca tek başına gidebilirdi. Ama bilerek bizi aramaya geldi. Bu ne anlama geliyor? Bu onun bizi desteklediği anlamına geliyor ve bu konuda özür diliyor. Şans ve talihsizlik birbiriyle bağlantılıdır. Buna ailesi için bir felaket olabilir. Aynı zamanda ailemizin büyük ölçüde ayağa kalkması için bir şans. Nabu'nun gözleri parladı. Kan Nehri kıtası. Her gün 10 milyonlarca insan ölüyor ve çok daha fazlası sırf güçlü bir öğretmen bulmak için hayatlarını riske atıyor. Bu Lord Feng mutlak bir savaşçıdır. Duymadın mı? Saf Tüy ailesinin büyüğü, şehir liderimiz ve ölümsüz tapınağın 2 özel elçisi bile onun tarafından öldürüldü. Bu ne kadar korkunç bir güç seviyesi. Bu kıtada zenginliğin hiçbir önemi yok. Yalnızca güç gerçektir. Nabu, Nake'ye baktı. Keke, bu büyük kıtanın mutlak bir savaşçısı olma umudun var. Gelecekte trilyonlarca insanın hayatını kontrol ederek tüm bir bölgenin lideri bile olabilirsiniz. Nake şok olmuştu. Hatırlamak. Bu harika bir fırsat. Yakala. Nabu oğluna baktı. Öldükten sonra Na ailesi atalarımızla tanışacak yüze sahip olacağım. Anlaşıldı. H-I-M-M. Nake'nin gözleri suluydu ama şiddetle başını salladı. Çok güzel. Nabu gülümsedi. Oğlunun başını ovuşturdu ve ona nazikçe sarıldı ve usulca şöyle dedi. Babanın en büyük endişesi oğludur. Na ailemizin yeterli askeri gücü yok. Tıpkı Yu ailesi gibi. Hiçbir güçleri olmadığından bir gece içinde yerlerinden edilmeleri gerekti. Senin için endişelendim. Senin kişiliğin benimkinden farklı. Ben bu işi kurmayı başardım ama senin kişiliğin. Artık sorun yok. Artık endişelenmeme gerek yok. Nake yalnızca babasının kucağında ağlayabiliyordu. Bir süre sonra, binanın içinde Luo Feng, Nabu'nun önünde durdu ve şunu vurguladı. Bu geceye ait hafızanı sileceğim. Bundan sonra oğlunuzun nereye gittiğini bile bilemeyeceksiniz. Devam edin. Eğer ben bilmiyorsam, başkalarının bilmesine imkan yok. Nabu gülümsedi ve başını salladı. H-I-M-M. Luo Feng başını salladı. Anında bir ruh enerjisi ipliği Nabu'nun ruhunu istila etti. İnsanın hafızasını analiz etmek ve yutmak istemek zordu. Normal ruh arama teknikleri daha zahmetliydi ama yok etmek kolaydı. Sadece hafızanın bir kısmını silmek son derece kolaydı. Bu, yalnızca hipnoz yoluyla bile başarılabilir. Bu bile tek başına bir iz bırakmak ve anıyı mühürlemek için yeterliydi. Ruh ustası Hu Yanbo'nun öğrencisi olarak bu seviyedeki bir ameliyat Luo Feng için herhangi bir zorluk yaratmadı. Bir süre sonra, neler oluyor? Nabu'nun kafası bulanıktı. Boş eve bakıp kendini çalışma odasında otururken bulduğunda, az önce uyuya mı kaldım? Nabu daha önce olanları tamamen unutmuştu. Oğlunun Luo Feng ile birlikte Kırlangıç Tümsehir şehrinden çoktan ayrıldığını bile bilmiyordu. Bölüm 510, Ayrılmak. Luo Feng küçük Nake'yi getirdi ve gökyüzüne doğru koştu.
Nake gözlerinden yaşlar akarken kırlangıç tümsehir şehrine bakmaktan kendini alamadı. Nake, uyu, uyu, uyandığında her şey yoluna girecek. Luo Feng nazikçe söyledi. Sesi inanılmaz bir güce sahipti. Nake gözleri kapanıp uykuya daldığında yalnızca tüm varlığının bulanıklaştığını hissedebiliyordu. Artık uyuduğuna göre sorun azalıyor. Luo Feng birçok bulut seviyesini geçerek gökyüzüne doğru koştu. Bir nefeste 18 seviyeye koştu. Daha yükseğe çıkarsa Blood River dünyasını terk edecekti. Bir düşünceyle yanında gümüş bir piramit belirdi ve Luo Feng küçük Nake'yi evren gemisine taşıdı. Kontrol odasının içinde, Nake'yi uyuması için bir dinlenme odasına yerleştirdi. Luo Feng daha sonra kontrol odasına geldi. Bu Kan Nehri kıtasının haritası. Babata, bir göz atmama yardım et ve bana antik tanrı kalıntılarının koordinatlarının nerede olduğunu söyle. Luo Feng'in bilinci Babatas'a bağlandı. Babata, Luo Feng'e koordinat alanını geri vererek hızlı bir şekilde hesapladı. O bölge antik tanrı harabeleri bölgesine aitti. Herhangi bir hata olsa bile çok uzakta olmazdı. Antik tanrı kalıntılarına doğru yola çıkalım. 16 milyar km ilerleyip duracağız. Luo Feng otomat gemisine emri verdi. Aslında otomat gemisinin yapay zekası. Babata'nın yarattığı bir yan yapay zekaydı. Normal şartlarda gemiyi mükemmel bir şekilde kontrol edebiliyordu. Ancak kriz zamanlarında Babata, otomasyon gemisini optimum kontrolle devralıp kontrol ediyordu. Evet usta. Geminin yapay zekası yanıt verdi. Gemi bulutların arasından süzüldü ve hızla uzaya uçtu. Harici simülasyon %100. Luo Feng emretti. Hemen önünde dışarıdaki alanın bir simülasyonu görünüyordu. Bir tarafı uzay, diğer tarafı ise Blood River dünyasının en dıştaki bulut katmanıydı. Engin Kan Nehri kıtası. Luo Feng kıtaya uzaydan baktı. Yine de kimse bulut seviyelerini terk etmeye cesaret edemiyor. Sanal evren şirketinin gücü çok güçlü. Babata, Nake'yi beslemek için bir dosya hazırlamama yardım et. Ona eşlik edemem. Onun için yalnızca en iyisini ayarlayabilirim. Luo Feng içini çekti. Babata'nın sesi kontrol odasında yankılandı. Bu küçük mesele. Üzerinde epeyce hazine var. Artı ölü alan lordlarının sana verdiği diğer birçok hazine. Küçük bir serseri yetiştirmek çok kolaydır. Bir süre sonra, Luo Feng, Nake için ayrıntılı bir beslenme planı elde etti. Luo Feng otomat gemide otururken, Kan Nehri dünyasının üzerindeki uzayda hızla uçuyordu. Kırlangıç Höyük şehrinin üzerindeki 16 bulut seviyesinde 180 metre çapında gümüş siyah işaretli disk şeklinde bir evren gemisi ortaya çıktı. Hua, grubun lideri siyah zırh giymişti. Mavi saçları havada uçuşuyordu ve gözleri kocaman ve sınırsız görünüyordu. Arkasında 4 mor zırhlı erkek ve kadın vardı. Hepsi güçlerini sakladı ve yalnızca etki alanı lordu düzeyindeki gücü açığa çıkardı. Kimin bu kadar cesaretli olduğunu bilmek isterdim. Benim bölgemde öğrencimi öldürmek için. Mavi uzun saçlı siyah zırhlı adamın gözleri şimşek gibiydi. Aşağıya doğru ateş ediyordu. Aşağıdaki bulut katmanları bile bakışlarından ayrılarak aşağıdaki küçük kırlangıç tümsehir şehrini kolayca görmesini sağlıyordu. Hadi aşağı inelim. Mavi saçlı adam soğuk bir tavırla konuştu. Evet. Arkasında 4 mor zırhlı alan lordu saygıyla onu takip ediyordu. Bu 5 tanesi yıldırım gibi düştü ve arkalarındaki yüzen evren gemisi ortadan kayboldu. Kısa bir süre sonra, şehir liderinin malikanesinin bir kısmı zaten yıkılmış olsa da,
Şehir liderinin malikanesi pürtüylü aile malikanesinden bile daha büyüktü. Dolayısıyla büyük bir kısmı hala tamamen hasarsızdı. Saraylardan birinde, Kırlangıç Tepesi'nin aileleri olsun, tarikat olsun, ordu olsun, bilgi sistemi falan olsun, bütün daire başkanları ve beyinler gelmişti. Sessizlik. Saray tamamen sessizdi. Bu biçimsiz baskı, önde gelen kişilerin alınlarının terlemesine ve saygıyla yere diz çökmelerine neden oldu. Çünkü önlerindeki adamın, dünya şehri lideri, dünyanın bu tarafının lideri, şehir lideriniz Rockwind Ancient öldü. Mavi saçlı siyah zırhlı adam yukarıda oturdu ve soğuk bir şekilde konuştu. Aşağıdaki grup şaşkına dönmüştü. Kırlangıç Tümseir şehrinin yanından geçen ölümsüz tapınağın 2 elçisi de öldü. Aşağıdaki grup daha da şok oldu. Gerçekten bilmiyorlardı. Katil o. Mavi saçlı adam elini salladı ve anında bir deste kağıt yere uçtu. Her parçanın üzerinde, 6 kenarlı bir kalkan ve kan gölge bıçağı kullanan, çizmeli ve miğferli, siyah, tamamen zırhlı bir silüetin resmi vardı. Aslında bu resim, gönderilen görüntülerin sadece bir ekran görüntüsüydü. Katil mi? Bir grup insan gazeteye baktı. Yüz engellendi mi? Siyah zırh giyen. Etrafta herkes siyah zırh giyiyor. Onu nasıl arayacağız? Grup şüpheli ve çaresizdi. Onları öldürdükten sonra görünüşünü değiştirirse onu nasıl arayacağız? Onun alan düzeyinde zirve bir savaşçı olduğunu doğrulayabiliriz. Mavi saçlı adam soğuk bir tavırla konuştu. Tüm kaynaklarınızı etkinleştirin. Gidip bakın ve geçtiğimiz dönemde Kırlangıç Tepesi şehrinde alan düzeyinde herhangi bir şüpheli savaşçının ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Evet. Grup diz çöktü. Yarın gün doğmadan bir rapor almak istiyorum. Evet. Grup daha sonra ayrıldı. Mavi saçlı adam sarayda duruyordu ve sanki uzaya bakıyormuş gibi pencereden dışarıya bakıyordu. Siyong'un öğrencimi öldürme ve kan nehri kristallerimi çalma cesaretine sahip olmak. HMPH. Sessiz sarayda soğuk bir homurtu yankılandı. Otomat gemisi Blood River dünyasının üzerindeki uzayda uçuyordu. Yaklaşık 22 saat sonra yavaşlamaya başladı. Usta, biz zaten 16 milyar km uzağa ulaştık. Ses kontrol odasında yankılandı. HIMM. Luo Feng başını salladı. Dinlenme odasına gitti ve uyuyan Nake'yi taşıdı. Hızla geminin kabin kapısına giden patikayı takip etti. Daha sonra gemiyi tuttu ve kan nehri atmosferine doğru yola çıktı. Gümbürtü. 18. 17. 16. seviyelerden hızla geçiyoruz. Nake. Luo Feng bağırdı. HIMM. Ancak o zaman Nake uyandı. Biçimsiz bir enerji tarafından taşınırken havada süzüldüğü yere baktı ve Luo Feng'in önünde duruyordu. Ağabey Feng. Artık tamamen uyanıktı. Beni takip edin. Luo Feng. Nake'yi getirdi ve bulutların bir seviyesini hızla geçerek, saatin hala gece geç olması nedeniyle Nake'nin şok olmasına neden oldu. Blood River dünyasının gecesi, dünya gecesinden 6 ila 7 kat daha uzundu ve 16 milyar km'lik mesafe. Aşağıdaki bölgenin Kırlangıç Höyüğü şehrinden ayrıldıkları zamana yakın görünmesine neden oldu. Luo Feng, Nake'yi en yakın şehre getirdi. Bu şehre Menkna şehri deniyordu. 10 milyon kilometre karelik bir alanı vardı. Dünyanın içinde bulundukları tarafa Yurong dünyası deniyordu. Bu Menkna şehri aslında Yurong dünyasında ve daha önceki Sirong dünyasından yaklaşık 10 dünya uzakta. Nake çok şaşırmıştı. Büyük kardeş Feng, ne zamandır uyuyorum. Rahatlayın. 30 gün bile değil.
Luo Feng dedi. Blood River dünyasının 30 günü. Dünya saatine göre yaklaşık yarım yıldı. Gerçekte Nake yalnızca 20 saatten fazla uyumuştu. Ancak asla bilemeyecekti. Kan Nehri kıtasının farklı dünyalarının birbirine saldırması ve ayrıca çok geniş olması nedeniyle tek tip bir zaman çizelgesi yoktu. 30 gün bile değil mi? Bu iyi. Nake başını salladı. Birçok savaşçıdan 10 dünyayı dolaşmanın uzun zaman gerektirdiğini duydum. Menkna şehrine bir günlüğüne yerleştikten sonra Luo Feng, Nake'yi o şehrin yağmur kılıcı mezhebine yerleştirdi. Tarikatın lideri ikisini de bizzat karşıladı. Sana bahsettiğim serseri bu. Onu burada, senin tarikatında bırakıyorum. Eğitimim bittiğinde onu almak için geri döneceğim. O zaman geldiğinde doğal olarak sana teşekkür edeceğim. Luo Feng, önündeki yağmur bıçağı tarikat liderine baktı. Lider başını salladı. Sakin ol. Bu küçük mesele sorun olmayacak. Tarikatın lideri sıska ama cesur bir yaşlı adamdı. Bulut seviyesinde, evren seviyesinde, bir savaşçı olarak Menkna şehrinde öne çıkan bir figürdü. Ancak Luo Feng'in dün gece gelişi gerçekten de bu yaşlı adamı şok etmişti. Bu siyah saçlı gencin gücü benim idrakimin ötesinde ve onun önünde hiçbir direnişim yok. Alan düzeyinde bir savaşçı olmalı ve gerçekten cömerttir. Böyle mutlak bir savaşçıyla iyi ilişkiler içinde olmak son derece şanslı. Şu anda, Nake, Yurong dünyasının Menkna şehri Rainblade mezhebinde kalmaya başladı. Nake, daha önce yay ve okla ilgili çalışmanız ruh enerjinizin gerçekten güçlü olduğunu gösteriyor. Bunlar sizin için hazırladığım ruh okuyucu eğitim teknikleridir. Luo Feng kalın bir kitap çıkardı. Bu Babata'nın bu dünyanın kağıdını kullanarak bastığı bir şeydi. Bu dünyanın sözcüklerini kullanarak, ruh okuyucusu için temelden derine doğru bir eğitim kılavuzu yaratılmıştı. Aslında bu yalnızca Yunmo gezegeninin elit öğrencilerinin çalışabileceği bir şeydi. Bu eğitim kılavuzunu, üzerinde çalışabildiğin sürece, ölümsüz bir ruh haline gelinceye kadar kullanabilirsin. Luo Feng dedi. Ağabey Feng, Nake önündeki kitaba şaşırmış görünüyordu. Tanrım, Kan Nehri kıtasındaki birçok dünya değerli şeyler için savaşıyordu. Yıldız gezgini seviyesinden ölümsüzlüğe kadar çalışan bu kılavuz, ne kadar değerliydi. Bunlar senin için hazırladığım birkaç öneri. Luo Feng ince bir kitap çıkardı. Bu kitapta, eğitim verimliliğinizi artırmak için hazineleri nasıl kullanabileceğinizi anlattım. Bunlar bazı hazineler. Luo Feng bir uzay yüzüğünü verdi. Bu hazineleri kullanarak, ciddi bir şekilde antrenman yaptığınız sürece kesinlikle herhangi bir sorun yaşamadan bulut seviyesine gelebilirsiniz. Fazladan çalıştığınız sürece domain seviyesinde, domain lordu olma ihtimaliniz var. Daha fazla ilerlemeye gelince, bu size bağlı olacaktır. Luo Feng, Nake'ye gülümsedi. Nake şok olmuştu. Bu göklerden gelen bir hediyeydi. Ciddi bir şekilde eğitildiği sürece bulut seviyesinde, evren seviyesinde, olabilir mi? Yağmur bıçağı mezhebinin liderine bakıldığında, bir şehirde, bulut seviyesinde bir mezhep açabilmek, bu kesinlikle bu şehirde mutlak bir savaşçıydı. Teşekkürler teşekkürler. Nake o kadar heyecanlıydı ki gözleri kırmızıydı. Luo Feng gülümsedi. Bu neydi? O zamanlar Yunmo gezegeninin efendisi olan öğretmeni, alan lordu ve hatta sektör lordu seviyesine yükselmesi için ona hazineler hazırlamıştı. Fiyat konusunda endişelenmediği sürece bir evreni, etki alanı lordunu ve sektör lordunu tamamen besleyebilirdi. Elbette fiyat değeri çok düşüktü. Örneğin,
Tek başına bir evren seviyesi yaratmanın maliyeti aslında köle evreni seviyelerinden oluşan bir ordu satın almak için kullanılabilir. Bu Nake, Kan Nehri dünyasının bir yerlisiydi. O bir yıldız gezgini olarak doğmuştu ve ayrıca bu dünyanın ortamıyla onun doğuştan gelen yeteneği o zamanlar Luo Feng'den çok daha güçlüydü. Luo Feng yalnızca onu bulut seviyesine kadar beslemeye yetecek kadar hazine hazırlamıştı. Gerçekten geri dönmek istediğini biliyorum. Ama hatırla, bulut seviyesinden önce geri dönmene kesinlikle izin vermeyeceğim. Luo Feng vurguladı. Dünyayı dolaşmak kesinlikle çok tehlikeli. Bulut seviyesinin gücü olmadan bu sadece intihar olacaktır. Nake başını salladı. Luo Feng gülümsedi. Pekala. Sana ne verdiysem, başka birine söyleme. Bunu biliyorum. Nake iş adamı bir aileden geliyordu. Doğal olarak hazinelerin ortaya çıkarılmasının sonucunu biliyordu. Haha, gidiyorum. Luo Feng gülümsedi ve döndü. Orada sadece Nake'yi bırakarak gözden kayboldu. Nake kalın kitabı eline alıp açtı. Her sayfadaki kelimeler çok küçüktü ve içindeki bilgi miktarı şok ediciydi. Baba, haklıydın. Bu fırsat çok büyük. Nake kitabı uzay yüzüğünde tuttu ve gözleri kararlılıkla doldu. Kesinlikle güçlenene kadar antrenman yapacağım. Kesinlikle.